Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura arasında 2009 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu maç Oslo'da oynanmış ve de Blitz temposunda oynandığı için bizler için oyun ortasında ve özellikle de oyun sonu diyebileceğimiz kesimde öğretici yanlışlar ve özellikle güzel hamleler içerdiğini düşündüğüm için bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve de videodan tabii ki hoşnut kaldıysanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diyerek şimdi analizimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyun 2009'da oynanmış. Hikaru Nakamura beyazlarda, Magnus Carlsen siyahlarda. D4, at F6, C4, G6, at C3 bunlar zaten bildiğimiz klasik açılış hamleleri. D5'ten sonra CD5, at D5. Burada E4'ten sonra bildiğiniz üzere zaten normalde de oynanan hamle at C3 hamlesi olur. Burada da zaten Carlsen'in aslında tercih edebileceği hamle belli. At C3 hamlesi oynanmış. B C3'ten sonra fil G7, at F3, C5, kale B1, kısa rok, fil E2, B6. Bu fil E2 hamlesi kitap hamlesi dediğim gibi ama ben pasif olduğu için pek kullanmıyorum bu devam yolunu. Tabii ki kitap hamlesi olduğu için bilinen bir yol olduğu için fil E2 hamlesi kabul edilebilir diye düşünüyorum. B6'dan sonra kısa rok, fil B7, D5, fil C3 ve burada fil C4 hamlesi gelmiş. Peki Carlsen burada nasıl devam etmeli diye düşündüğümüzde burada bence fil G7'yi tercih edebilir ya da vezir C7'yi tercih edebilir ama beyazlar biraz üstün diyebiliriz bu konumda. Peki Carlsen neyi tercih etmiş? Fil G7'yi tercih etmiş. Burada şimdi E5 hamlesi gelmiş Nakamura'dan. Burası aslında düşündüren bir hata. Burada neden E5'i tercih ettiği biraz şüpheli demeyelim. Aslında burada bir amacı var diye düşünüyorum. Burada E6 sürerek F hattında bir zayıflık yaratmaya ve ileride bu filin çaprazını kuvvetlendirmeye yani daha doğrusu fili daha etkili kullanmaya çalışmak söz konusu diye düşünüyorum. Ama şu an sanki biraz erken gibi geldi. Burada peki tercih edebileceğimiz hamleler ne olabilirdi? Öncelikle şöyle bir hamlemiz var. Vezir E2 ile sanki devam etmek daha sağlıklı olabilir miydi acaba? Ondan sonra E5'i destekli bir şekilde sürebilmek belki de mümkün olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ben şahsen kale E1 yerine vezir E2'yi tercih ediyorum. Burada vezirin daha kuvvetli desteklemesi bence muhtemel. Peki şöyle bir şey de olabilir. Vezir E2'den sonra ben E5 sürersem bu D5 piyonu düşmez mi? Tabii ki de düşebilir ama bizim burada amacımız aslında E6 sürerek ufaktan da olsa burada bir kargaşa yaratmak, zayıflık oluşturmak. Bu D5 piyonunu bir şekilde koruyabilirsiniz. Hani vezir E2'den sonra örnek veriyorum kale D1 oynayabilirsiniz. Yani vesaire. Burada aslında türlü koruma çeşitleri mevcut. Peki E5'i konuştuktan sonra burada şimdi aslında Carlsen'in de ufaktan bir şeyler kaçırdığını söyleyebiliriz. Burada fil A6 hamlesini oynamış. Fil A6 yerine örnek veriyorum at D7 hamlesini ya da vezir D7 hamlesini oynasaydı kendisi için daha sağlıklı olabilirdi. Ama kendisine önerilen dördüncü hamleyi yapmayı tercih eden Carlsen fil A6 oynuyor. Vezir D3, fil C4 ve vezir C4 at D7'den sonra kale E1 hamlesi gelmiş. Şimdi aslında Nakamura'nın kale E1 oynaması bahsettiğimiz daha deminki vezir E2 hamlesinden aynı fikri içermekte. Burada E6 sürülmesi bence de sağlıklı olabilecek bir husus. Tabi yani konumuna göre. Şimdi birazdan göreceğiz aslında bu demek istediğimi. Burada Carlsen A6 oynamış. Vezir H4. Bunlar yanlışlık içerisinde dediğim gibi bir liste oynadığımız için ufak tefek hatalar yapılabilir. Burada E6 hamlesi oynanmış. Peki rakibimiz şimdi E6 ile bizim E6 sürmemizi engelledi. Peki burada neyi kaçırdı Carlsen? Rakibimiz dediğim Carlsen tabii ki burada. Carlsen burada neyi kaçırdı? Fil G5 hamlesini kaçırdı. Şimdi baktığımızda Nakamura aslında üstünlüğü biraz eline almış durumda. Carlsen bu durumdan nasıl kurtulmayı başaracak? Düşündüğümüzde
Burada vezir C7 oynamayı tercih etmiş. En kuvvetli hamle olarak bilgisayar tarafından vezir B8 hamlesi öneriliyor. Ama Carlsen burada vezir C7 hamlesini tercih etmiş. Dediğim gibi klasik tempoda olsaydı muhtemelen vezir B8 hamlesi de tercih edilebilirdi. Şimdi burada D6 hamlesi oynandı Nakamura tarafından. Vezir C6, fil H6, F6. F6'yı pek beğenmesem de aslında ortalama bir savunma diyebiliriz. Çünkü burada fil H6 hamlesi ya da kale F8 gibi bir hamle daha makbul gibiydi. Ama tabii ki sürenin kısıtlı olması sebebiyle bunu anlayışla karşılayabiliriz diye düşünüyorum. F6'dan sonra şimdi F6, kale F6'yı beğenmedim aslında ama yapacak bir şey yok. Burada at G5 hamlesinden sonra at F8 ve D7 hamlesinden sonra maalesef karşılıklı hataların geldiği ve bizler için de öğretici olduğunu düşündüğüm bir konuma gelmiş olduk. Burada Nakamura neden D7 sürdü? Bu kadar büyük bir üstünlüğe sahipken. Peki yani burada ne oynayabilirdi diye düşündüğümüzde aslında burada vezir E4 gibi bir hamlesi mevcuttu. Vezir E4 olabilir. Fil G7 hamlesi olabilir. Kale B D1 benim çok beğendiğim bir hamle. Kale B D1 hamlesi kesinlikle olabilirdi. D7'yi bir şekilde destekleyebileceğiniz bir hamleydi diye düşünüyorum. Carlsen tabii ki bu D7 hamlesini değerlendirecektir. Şimdi fil H6 oynandı. Vezir H6. Vezir D7'den sonra burada at E4 hamlesi geldi. Nakamura ufaktan toparlamış gibi gözükse de aslında yani daha deminki üstünlüğüne sahip değil. Burada ne yapılıyor şimdi? Kale F7 hamlesi yapıldı ve burada dikkat etmenizi istiyorum. Tek bir hamlesi var Nakamura'nın. Eğer bu hamleyi yapmazsa üstünlüğünü kaybedecek. Ama Nakamura bunu yakalamış. Kale B6 hamlesini yapmış. Bence çok güzel bir şekilde yakalamış. Kale B6 hamlesinden sonra C4, Vezir E3, Vezir D3, Vezir C1. Şimdi burada evet burayı konuşmamız lazım. Kale D8 hamlesini acaba Carlsen neden yaptı? Hiçbir fikrim yok. Burada şöyle bir şey mi amaçladı acaba? Yani acaba ben D dikeyinde bir şeyler oluşturmaya çalışıp örnek veriyorum kale D7 hamlesini de mi yapsam diye mi düşündü? Orayı tam anlayamadım. Bilmiyorum benim satranç bilgim mi zayıf geldi biraz ama kale D8 hamlesi benim de hiç beğenmediğim bir hamle oldu. Burada çünkü vezirle biraz daha aktif hamleler yapabilmeye çalışmamız sanki daha sağlıklı olabilirdi. Dediğim gibi blitz tempoda olduğu için böyle hatalar doğal. O yüzden Carlsen'i tabii ki de burada yargılamayacağım. Öyle bir şey yapamayız. Peki kale D8'den sonra şimdi burada e, yani Nakamura'nın da kaçırdığı bir hamle var. Aslında burada kale C6 oynaması kendisi için daha kuvvetli bir hamle olabilirdi. Ama yaptığı bu hamlede yani kabul edilebilecek vaziyet. Hani kaçan bir hamle olarak gözükse de yani kabul edilebilecek bir vaziyette diye düşünüyorum. Vezir D4'ten sonra çok büyük hata. Burada artık kale C6 hamlesi geldi. Bu kale C6 hamlesinin burada gelmesi de çok önemli diye düşünüyorum. Vezir A7, Vezir C4, Vezir A7 yapıldıktan sonra da kale D4 hamlesi geliyor. Kale D4'ten sonra Vezir C2, kale A4, kale E2, Vezir D4. Buralar artık nasıl anlatabilirim? Nakamura'nın üstün olduğu konumlar. Burada artık Carlsen bir şekilde rakibinin zayıflığını yakalamaya çalışıyor diye düşünüyorum. H3'ten sonra Vezir A1, Şah H2, Vezir E5, At G3, Vezir F4'ten sonra kale C8, Şah G7, Vezir C3, Şah H6 ve F3 hamlesi ufak da olsa bir hata ama değiştiren bir yani husus göremiyorum. Konumu özellikle. Burada G5 hamlesinden sonra buradaki çıtanın çubuğu nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Magnus Carlsen zannediyorum artık bu da saniyelerle yarışıyordu ve büyük bir hata yaptı. Bu da kaybetmesine aslında sebep oldu diyebiliriz. Burada peki yaptığı hamle neydi Nakamura'nın?
kale F8 hamlesinden sonra Carlsen oyunu terk etmiş. Peki hocam, yani niye terk etti bu adam? Kaleyi alamaz mıyız? Hani boşta kale gibi düşünebilirsiniz. O boştaki kareyi alırsanız sevgili arkadaşlar, kale E6, kale F6, kale F6, zaten buradan sonra artık kurtuluşunuz yok. Şah G7 oynarsınız. Kale F4'ten sonra burayı konuşmaya aslında çok gerek görmüyorum. Peki kale F8 almam da Makira'nın en çok önerdiği hamleyi yapsam. Makira'nın en çok önerdiği hamle kale A6 hamlesi. Kale F7, vezir F7'den sonra kale E4 hamlesinden sonra burada pek hoş şeyler olmuyor diye düşünüyorum. Burada çünkü artık şahınız ufaktan da olsa bir sıkışmış durumda. Siz burada kaleyle, vezirle, özellikle de atla çok kuvvetli hamleler yapabileceksiniz. Yani burada artık kurtarılamaz bir konum oluşu diye düşünüyorum. Bu kale F8 hamlesini çok beğendim. Nakamura gerçekten Carlsen'le birlikte çok sevdiğim bir oyuncu. İkisinin oyunları çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Evet, aslında analizimiz bu kadardı. Yani dediğim gibi bu kale F8 hamlesi gerçekten çok bitirici bir hamle olmuş. Carlsen'in dediğim gibi süre kısıtlılığından ötürü böyle bir hata yapması muhtemel. Sağlık olsun diyelim. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Analizimizi burada tamamlayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz olmuştur. Daha çok Carlsen'in ve ya da Nakamura'nın maçını gelmesini isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenseniz de like tuşuna bir basarsanız çok beni mutlu edersiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.